Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Golden Gate Köprüsü, insanların intihar etmek için tercih ettiği yerlerden biri. 1937'den 2012 yılına kadar 1400'den fazla kişi burada hayatına son verdi. Fakat intihar edenlerin arasından 2 kişi hayatta kalmayı başardı. Ken Baldwin ve Kevin Hines. Her ikisinin de intihardan sonra yaşadığı duygu aynıydı. Bu, hayatlarında düzeltilemez olduğunu düşündükleri her şeyin aslında düzeltilebilir olduğu ve ölüme giderken tecrübe ettikleri büyük pişmanlıktı. Köprüden atlayıp suya ulaşmak sadece 4 saniye sürüyordu ve bu süre zarfında her ikisi de tekrar köprü üstünde olmayı diledi. Ama geri dönüşü olmayan bir yola girmişlerdi. Fakat yine de hayat onlara yaşama devam etmeleri için bir şans daha verdi. İntihar etmeye teşebbüs eden ve kıl payı kurtulan hemen herkesin düşünceleri bu yöndedir. Çünkü intihar canlılar doğasına aykırı bir eylemdir. Geçmişten günümüze kadar intihar her daim tartışmaya açık bir konu olarak masamızda yer almaktadır. Sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve felsefe de bu sorunun üstesinden gelmek için muhtelif açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Gelin hep beraber bugün bir insan neden intihar eder, intiharın ahlaki açıdan sorumlulukları var mıdır ve intihar ne derece önemlidir, bunları felsefi açıdan inceleyelim. İnsanın kendi hayatına son vermesi yüzyıllardır olumsuz bir çare olarak değerlendirilmektedir. Bir soruna çözüm bulmak yerine intihar etmeyi seçen kişinin korkak olduğu veya zihinsel olarak sorunlu olduğu düşünülmüştür. Hatta intihar eden kişinin kendi hayatına son vermekle bir çeşit cinayet işlediğini düşünen fikirler bile ortaya çıkmıştır. Cinayet, yani haksız yere bir başkasının hayatına son vermek ahlaki açıdan büyük bir yanlışken insanın kendi hayatına son vermesi de cinayet içerisinde değerlendirilmiştir. Fakat zaman içerisinde bu keskin tanımlamalar başta Emil Durkheim olmak üzere yanlışlanmış ve yerini yeni tanımlara bırakmıştır. Emil Durkheim intiharı, ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağı bilinerek girişilen olumlu veya olumsuz bir fiilin doğrudan doğruya ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayı şeklinde tanımlamıştır. İntiharı seçen kişinin neden böyle bir davranış içinde bulunduğuna dair çeşitli nedenler ortaya koyulabilir. Kimi insanlar kendisini çaresiz hissettikleri için bu yola başvurur, kimi insanlar maddi anlamda sefil olduğuna inandığı için, kimileri de fedakarlık yaptığını düşünerek intiharı seçer. Fakat fedakarlık yaparak intihar eden kişilerin toplum üzerinde bıraktığı etki farklıdır. Genellikle böyle bir eylem sonunda insanlar fedakarlık yapan kişinin intihar ettiğini düşünmez ve onu kahramanlaştırır. Başrolünde Bruce Willis'in oynadığı Armageddon filminin sonuna bakıldığında bu durum daha net anlaşılabilir. Filmde Harry karakterini canlandıran Bruce Willis, dünyayı kurtarmak amacıyla kendi yaşamına son vermeyi seçmişti. Doğal olarak bu seçimin fedakarlıktan başka bir şey olmadığını düşünen insanlar, karakterin intihar ettiğini söyleyememiştir ama pratikte bu durum, maddi sorunlar yüzünden hayatına son veren insanın yaptığı eylemden farklı değildir. İntihar meselesi birçok filozofun ele aldığı konulardan biri olmuştur. Dünya tarihinin büyük filozoflarından biri olan Platon'a göre intihar eden kişi korkaktır, alçaktır ve kendi kendini cezalandırmaktadır. Ona göre intihar eden kişilerin mezarı ayrı yerde olmalı, tören yapılmamalı, yanına başka biri gömülmemeli, mezarı belirsiz ve isimsiz olmalıdır. Aristoteles ise kişilerin intihar etmesi veya buna benzer eylemlerde bulunmasının yasaklanması gerektiğini, intihar eden kişinin hem yasaya hem de akla karşı çıktığını belirtmiş ve intiharın karşısında durduğunu gösteren bir tutum sergilemiştir. Fakat intiharı bir seçim olarak gören ve meşru zemine yerleştiren felsefi söylem de mevcuttur. Bu söylem Stoa felsefesinin içerisinde yer almaktadır. Stoa felsefesinin önemli temsilcilerinden biri olan Seneca, bilge gerektiği kadar yaşamalıdır, yaşayabildiği kadar değil demiş ve intiharı zihinsel ve fiziksel acılardan kurtulmak için bir seçim aracı olarak görmüştür. Stoa felsefesinin temeli doğayla uyum içinde yaşamak üzerinedir. Yaşam gibi ölüm de doğanın bir parçasıdır. Bu yüzden ölüm ürkütücü değildir. Aksine bir sürecin tamamlanmasıdır. Seneca, bütün bir ömür ölüme yürüyüşten başka bir şey değildir ve ölümü yüreklilikle kabul eden insan bilgedir demiştir. Orta Çağ felsefesi dini argümanlarla beslenen bir felsefi dönemdi. Bu sebeple birçok filozofa göre bu çağ hep karanlıktı ve karanlık kalacaktı. Orta Çağ felsefesi filozoflarına göre intihar Tanrı'ya karşı gelmektir. Bu sebeple hiçbir zaman hoş karşılanmamıştır. Rönesans'a geldiğimizde ise din merkezli düşünceler artık insan merkezli hale geldiğinden intiharın da özgür irade kavramı altında değerlendirildiği ve bunun da kişisel bir hak olduğu belirtilmiştir. Dönemin filozoflarından David Hume,
İntihar Üzerine adlı çalışmasında insanların kendi yaşamlarından vazgeçme özgürlüğünü ele almış, dünya üzerinde yaşayan hiçbir canlının bir diğerinden farkı veya önemi olmadığını söylemiştir. Aydınlanma çağının bir diğer önemli filozoflarından biri olan Kant ise intihar olgusunun teolojik temellendirilmesine karşı çıkarak rasyonel bir zeminde ve yasa uyarınca intiharın temellendirilmesinin mümkün olmadığını göstermeye çalışmıştır. Modern döneme gelindiğinde ise intihar olgusu varoluşçulukla birlikte belirgin bir hal almaya başladı ve en çok bu felsefi akım içerisinde sorgulandı. Varoluş felsefesinin önemli temsilcilerinden biri olan Albert Camus, gerçekten önemli bir tek felsefe sorunu vardır, o da intihardır. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir diyerek konunun önemine vurgu yapmıştır. Sisyphos Söyleni kitabında, yaşamak hiçbir zaman kolay değildir kuşkusuz. Birçok nedenlerden dolayı yaşamın buyurduklarını yapar dururuz. Bu nedenlerden birincisi de alışkanlıktır. İsteyerek ölmek, bu alışkanlığın gülünçlüğünün, yaşamak için hiçbir neden bulunmadığının, her gün tekrarlanan bu çırpınmanın anlamsızlığının, acı çekmenin yararsızlığının içgüdüyle de olsa benimsenmiş olmasını gerektirir diyecektir. Albert Camus intiharın karşısında duran biriydi. Çünkü bu eylem özgürlüğün reddiydi. Hayatın saçmalığından sıyrılıp gerçeğe ulaşmak için ölüme başvurmak en az hayat kadar saçma ve absürttür. Çünkü intihar ederek hayatın saçmalığına karşı uğraş vermemek, hayatın absürtlüğünden bir şey kaybettirmeyecektir. Sadece kişinin absürtlük ile olan bağlantısını koparacaktır. Varoluş felsefesinin bir diğer önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre'a göre intihar, var olmanın bir başka yoludur. Varlığını keşfeden kişinin yaşamını hiçlikle tamamlamasıdır. Ona göre intihar etmek her ne kadar acizlik gibi gözükmese de ve buna girişen kişinin haklılık payı olduğuna inansa da o intiharın bir çözüm olmadığını düşünmüştür. Bu durumda varoluş felsefesi filozoflarının kaderci anlayışla intihar değerlendirmesi yapmadığı, özgür irade çerçevesinde değerlendirdiği ve bunu eyleme geçirenleri de ahlaki olarak eleştirmediği görülebilir. İntiharı farklı bir bakış açısıyla değerlendiren Spinoza ise insanların intihar etmesinin dış nedenlerden kaynaklandığını, bu dış nedenlerin insanı doğasından kopardığı ve kişinin başka bir şeye dönüştüğünü söylemiştir. Filozofun Conatus adlı felsefi düşüncesi içerisinde yer alan bu fikre göre insanın doğası gereği kendi varlığını sürdürmeye eğilimli olduğunu söylemiş, dış nedenler sebebiyle kendi yaşamına son veren kişinin aklının ve ruhunun dışına çıktığını ve aykırılığı seçtiğini belirtmiştir. İntiharın ahlaki açıdan kabul edilmezliğine ilişkin tartışma konusu olan iki genel argüman Hristiyan dini geleneğinde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık intiharı kesin bir dille yasaklamıştır. Ortaya koyulan ilk argümana göre insan intiharı seçerek Tanrı'nın yarattığı doğal dünyanın yasalarına karşı çıkmıştır. İkinci argümana göre ise insan Tanrı'nın mülküdür. Mülke zarar vermek ya da yok etmek Tanrı'ya karşı işlenmiş bir diğer suçtur. Fakat ikinci argümanı sakıncalı bulanlar vardır. Eğer insanlar Tanrı'nın mülküyse ortada bir gariplik vardır, çünkü Tanrı'nın insanı yaratırken onun isteklerine ya da niyetlerine karşı çıkabilecek ve tutarsız davranışlar sergileyebilecek bir özgür irade vermesini mantıklı bulmazlar. Bir başka yaygın benzetme, Tanrı'nın bize bir hediye olarak hayatı bahşettiğini ve bu hediyeyi canımıza alarak reddetmenin bir nankörlük olduğu yönündedir. Bu argümana karşılık ise eğer Tanrı insana yaşamı hediye olarak veriyorsa, bundan sonraki süreçte hediyeyi alan üzerinde bir gücü olmaması gerektiğidir. Çünkü birine verilen hediyeden sonra o hediyenin akıbeti hediye vereni ilgilendirmeyecektir. Yahudilik ilki olarak intiharı tasvip etmez. Ancak geleneksel İbrani hukukunda intihar edenin aklı başındayken bu fiili işlemiş olamayacağına, dolayısıyla sorumlu tutulamayacağına dair genel bir anlayış vardır. Doğu dinleri olan Hinduizm ve Jainizm ise intiharı meşru kılmıştır. Hatta çeşitli dini ritüeller içerisinde kişinin intihar etmesi olağan bir durumdur. Sati ritüeli bunlardan biridir. Bu ritüelde dul kalan kadın kocasının ölü bedeniyle birlikte yakılmaktadır. İslam dininde ise tıpkı Hristiyanlık gibi intihar kesin bir biçimde yasaklanmıştır. İslam'a göre Müslümanların dinlerine uygun bir hayat yaşaması ve kendisine verilen ömrü doğru bir şekilde kullanması öğütlenmiştir. İnsana verilen yaşam Allah'ın vergisidir. Kişi onu en iyi şekilde korumalıdır. Eğer gerektiği şekilde korumazsa ona verilen emanete karşı ihanet etmiş sayılır. Ayrıca Müslüman kültüründe başkasını öldürmek, kendini öldürmek gibi kavranmış ve yapılan eylem cinayet olarak değerlendirilmiştir. Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi birçok disiplinin inceleme yaptığı bir olgu olan intihar, dini, etik, kültürel,
hukuki, tarihsel ve tıbbi anlamı olan bir ölüm türüdür. Fakat asıl açıklama aradığımız disiplin felsefenin çatısı altında olduğundan meselenin psikolojik yanından çok kişiyi buna iten gerekçeleri araştırmak üzerinedir. Antik çağdan modern felsefeye kadar çok uzun bir dönem boyunca filozoflar muhtelif fikirler ortaya koymuştur ama insanların en çok ilgisini çeken cevapları varoluş felsefesi vermiştir. Çünkü ölüm varoluşun son basamağıdır. Kaygı, anlamsızlık, bulantı, yabancılık gibi günümüzün en önemli sorunlarının yanında intihar tam olarak nerede duruyor? Bunu Heidegger, Kierkegaard, Sartre ve Albert Camus gibi isimler açıklamaya çalışmışlar. Varoluş sorunlarını intihar olgusunun ilişkisiyle değerlendirmişlerdir. Kişinin kendi hayatına son vermek istemesinin altında yatan sebepleri anlamak halen çok zordur. Ölmeyi kafasına koymuş bir insanı yaşama bağlayacak kadar somut şeyler gösterebiliyor muyuz? Elimizde ne var? İsterseniz en başa dönüp Golden Gate Köprüsü'nden atlayan iki insanın düşüncelerine bakabiliriz. Onlar eylemi gerçekleştirdiği an aslında sorunlarının düzeltilebilir olduğunu fark etmişti. Onlar için belki geç değildi ama atlayan herkes aynı şeyi düşündüyse bu geç kalma hadisesi bize çok net ve belirgin cevaplar veriyor. Yaşam hala yaşanmaya değer ve umut her zaman var.